Örgü Hobi Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Daha önce paylaşmıştım zaten sıradaki tarifimiz Garfield diye. Şimdi Garfield'ın çekimlerine başlayacağım. Öncelikle Garfield'la ilgili size bilgi vereyim. Garfield'ın ip renkleri arkada var. Hepsi Alize'den kullandım. Turuncunun renk kodu 37. Sarı buradaki çok koyu. Ben açık bir sarı aldım tarif videosu için. Bunun renk kodu 187. Bunun renk kodu açık sarının. Koyu sarı da kullanabilirsiniz ama açık daha güzel oluyor. Beyaz, siyah. Bunların renk kodunu vermeme gerek yok. Zaten elinizde olan beyaz, siyah kullanabilirsiniz ya da alabilirsiniz beyazı, siyahı. Bir de pembeye ihtiyacımız var. Pembe de küçük, açık renk bir pembe olursa kullanabilirsiniz. Benim elimde bu vardı, bunu kullandım. Şöyle tığım 2,5 milimlik tığ kullanıyorum. 2-4 arası kullanabilirsiniz elinizde varsa. Şöyle boyunu hemen söyleyeyim size. Oturan bir Garfield yapmak istiyorsanız boyu 22 santim oluyor. Çok uzun tutmuş. 22 santim oluyor. Bakın kulağından itibaren. Ama ben ayakta bir Garfield istiyorum diyorsanız ayakları 10 santim. Ayak uzunluğu 10 santim. 22 santim bu kısmı. Dikiş payında sayarsak yani 30 santim olur ama 29 santim de olabilir dikişinize göre. Ayakları biraz uzun. Şöyle 30, bakın 10 santim. 2 santim ise 30 santimlik bir Garfield'a sahip olabilirsiniz. Bunların dışında neyini söyleyebilirim? Bunların hepsini zaten örgü, işleme yok. Sadece örerek yaptım. İşlemesi yok. Gözleri, yüzü hepsi dikiş. Yapıştırma yapmadım. İsterseniz siz yapıştırabilirsiniz ama yapıştırma çok sağlıklı olmuyor. Dikmek daha garanti. Başka gözleri burası 12 milimlik kullandım. Elinizde 15 milim varsa daha hoş olabilir ama bence 12 daha böyle minik durdu. Sizin bebeğinize bağlı. Benimki çok mutsuz oldu. İnşallah sizinkiler mutlu olur. Başka bir şey yok. Dilerseniz örmeye başlayalım. Ben kafayla örmeye başlıyorum. Evet, turuncu ipimi aldım ve örmeye başlıyorum. Bir turuncu ip yeterli oluyor. Kalıyor bile hatta. Turuncu ipinizden. Sihirli halkamı yapıyorum. İçerisine 6 tane örüyorum. 2 3 4 5 6. Evet, 6 tane yaptıktan sonra sihirli halkamızı kapatıyoruz ve buraya şu şekilde girip ilk ilmeğimizin içinden ilmek kaydırma yaparak çekiyoruz. Bir zincir çektim. Zincir çektiğim, yani ilmek kaydırma yaptığım ilmeğin içinden örmeye başlıyorum. Her ilmeğin içine 2 tane örüyoruz. 6 tane arttırma yapacağız bu sırada. 6 tane arttırma yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 6 tane artırma yaptım. 12 tane ilmeğe ulaştım şu an. İlk ilmeğimin içine ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ikinci sıraya geçtim. Birinci sırada 6 artırma yaptım. İkinci sıradayım. İkinci sırada bir ör bir artır yapacağım. Bir ör, bir tek ör, bir tane arttır. Sıra sonuna kadar bir tek ör, bir tane arttır yapacağız. Evet, ikinci sıramı tamamladım. İlmek kaydırmamı yaptım. Bir zincir çektim ve üçüncü sıradayım. Üçüncü sırada 2 ör, bir arttır yapacağız. Üçüncü sıradayız. 2 ör, bir arttır yapıyoruz. 2 tane tek örüyoruz. Üçüncünün içine arttırıyoruz. Evet, sıramızı tamamlayalım. Üçüncü sıramızı 4'ten devam edelim. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi dördüncü sıradayım. Dördüncü sırada 3 ör bir arttır yapacağım. 2 3 1 2 arttırdım. Şimdi bir tane daha yapacağım. 1 2 3 bir tane daha yaptım. Şöyle bir açıklama yapayım.
Buralarda hızlı geçiyorum. 8 ör 1 artıra kadar biraz hızlı geçeceğiz. Oradan sonra bu siyah olan ip dahil olacak. Oraları daha detaylı çekmek için, hani videonun süresinden biraz burası düz olduğu için, düz arttırma sayıları belli olduğu için burayı hızlı geçelim dedim. Oralarda daha uzun, daha detaylı devam edelim dedim. İnşallah takılmazsınız. 5. sıradan devam edelim. Evet, şimdi 5. sıradayım. En son 4. sırada 3 ör 1 artır yaptım. Şimdi 5. sıradayım. 5. sırada 4 ör 1 artır yapacağız. 2 3 4 bir tane arttırıyorum. Bir tane daha yapacağım. 1 2 3 4 ördüm, bir tane arttırıyorum. Evet, 5. sırayı 4 ör 1 artı şeklinde tamamlayalım. 6. sıradan devam edelim. Evet, tamamladım. 6. sıradayım. 6. sırada 5 ör 1 artır yapıyoruz. 2 3 4 5 ördüm, bir tane arttırıyorum. 6. sırayı sıra sonuna kadar 5 ör 1 artır yapıyoruz. Evet, 6. sırayı tamamladım. 7. sıradayım. 7. sırada 6 ör 1 artır yapacağız. 1 2 3 4 5 6 ördüm. 1 arttırıyorum. 1 2 3 4 5 6 ördüm. Bir tane arttırıyorum. Evet, 7. sırayı bu şekilde tamamlayalım. 8'den devam edelim. Evet, şimdi 8. sıradayım. 1 2 3 4 5 6 7. 8. sıradayım. 8. sırada 7 ör 1 artır yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 ördüm. Bir tane arttırıyorum. Evet, 8. sırayı sıra boyunca 7 ör 1 artır yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 1 2. Şimdi sıra sonuna gelelim. Birleştirme kısmında siyah ipi takacağız. Oradan devam edelim. Evet, şimdi siyah ipimi aldım. Bakın, sıra sonuna kadar geldim. Son artırmamı da yaptım. Şöyle tekrar odaklayayım. Siyah ipimi aldım. İlmek kaydırmamı siyahla yapacağım. Ve siyahı takacağım buraya. İlmek kaydırmayı siyahla yapacağım. Bir zincir çektim. Üç ipleri birbirine bağlayayım. Turuncuyla kalan parça siyahı birbirine bağlayın sıkıca. Evet, şimdi hem işlememizi yapacağız hem artırmamızı yapacağız bu sırada. Hem bu sırada 8 ör 1 artır yapacağız siyahla, hem de işleme yapacağız. Evet, ama turuncu ip de arkadan gelecek. Evet, şimdi zincirimi çektim. Birinciyi ördüm, bakın. Birinciyi ördüm. Şimdi 8 tane öreceğim aslında. Ama birinciyi ördükten sonra ikinciyi, bakın, bir aldım, ipimi geçirmiyorum. Şöyle odaklısın. Bir de bakın, onun altındaki sık iğnenin hemen altında bir sık iğne daha var. Onun içinde aldım. İkisini bir örüyorum. Bakın, bu bir oldu. Şimdi sıradakini tek örüyorum. Şimdi sıradakini aldım. Bir de altında var, bakın, hemen. Onu da aldım. İkisini bir örüyorum. Sıradakini tek aldım. Bir tek öreceğiz. Yani bir normal öreceğiz. Bir ikili öreceğiz. Aldım. Bakın, tekrar aldım yine. Sık iğnemi aldım. Bir de altındakini aldım. İkisini bir çektim. Aldım. Kaç oldu? Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oldu. Şimdi son bir tane daha var düz. 1. Hemen bakın, onu da altındakiyle birlikte örüyorum. Şimdi 8 düz ördüm. Şimdi arttırma yapacağım. Arttırmama bakın, bir tane düz denk geldi. Bir tanesi düz denk geldi. Bu esnada şu sarı turuncuyu da şöyle ipin şöyle üstüne geçirin. Şurada kalsın şöyle. İkinciyi de şöyle alıyorum. Bakın, ikinciyi de aldım. Bir tane de alttan alıyorum.
Artırmamı da yaptım. Diğerini yine düz devam edeceğim. Evet, şimdi ipimizi şöyle bakın. 2, 4, 6, 8 ördüm. 9'uncunun içine hem arttırma yaptım hem de işleme yaptım buraya. Aynı ilmeğin içine bir tane tekli ördüm. Bir tane de ikili ördüm alttan yani. Şimdi şu ipimizi şöyle bakın. İp taşımayı gösteriyorum şu an. Siyah ipimiz böyle. Turuncuyu üzerine bırakıyoruz. Siyahla örmeye devam ediyoruz. Turuncu ip şu arada kalıyor arkadaşlar. İpi arkadan taşıyoruz bu şekilde. İpi içinden de götürebilirsiniz ama siyah kısımları ön taraftan belli oluyor. Bu yüzden çok güzel bir görüntü olmuyor. Şimdi tekrar devam ediyorum işleme yapmaya. Bir tane normal sık iğne örüyorum. Şöyle bol bırakın biraz bu ipleri. Sonra sıkar yoksa. Şimdi ikinciyi şöyle bir tane aldım. Bakın yine bir tane de alttan alıyorum. Hemen altındakinden bakın şöyle netleyelim burayı. Şöyle aldım. Bakın hemen altında. Oradan bir tane de aldım. Bir tane normal sık iğne örüyorum. Bir tanesini önce sık iğnemi alıyorum. Sonra altındaki sık iğnenin içinden de alıyorum. Bu kadar, başka hiçbir şey yok. Şimdi 4 tane daha yaptım bakın. Artırmamdan sonra 4 tane daha yaptım. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane siyahla örmüş oldum. Artırmayı da sayarsak. Şimdi burada turuncu ipimle örmeye devam ediyorum. 4 olmuştu. 5. Şu an arttırmayı sayıyorum. Bakın şurada 8 bir arttır yapıyoruz ya. 4 tanesini siyahla yaptım. 4 tanesini de turuncuyla yaptım. Artırmamı yapıyorum yine. Evet, artırmamı yaptım. Şimdi turuncu ipi taşıdığım gibi siyahı turuncunun üzerinden bakın geçiriyorum siyahı. Siyah ipim bu arada kalıyor. Böyle örmeye devam ediyorum turuncuyla. Şimdi 8 bir arttır yapacağım. Siyah böyle geldi bakın, biraz çekerseniz gider geriye. 1 2 3 4 5 6 7 8 ördüm. Bir arttırıyorum. Şimdi yine 8 bir arttır yapacağım turuncuyla. Ama bakın yine siyah ipimizi taşımayı unutmuyoruz. Arkadan hep 4-5 tane ördükten sonra ipinizi taşıyın. İp burada kalırsa eğer şu başa geldiğiniz zaman örgünüz böyle katlanır eğer sıkarsanız bir de. İpinizi taşıyarak giderseniz o problemi de yaşamazsınız. Şuradan koparıp tekrar şuradan da başlayabilirsiniz. Siyahı o size kalmış artık. 1 2 3 4 5 6. Bakın 6 tane yaptım. Bir ipimi taşıyayım hemen. 8 olması şart değil. İsterseniz 3-4 taneye bir taşıyın. Zaten bu ilk sıradan sonra alışıyorsunuz. Hani kafanızda karışmıyor. Bakın 8 ördüm. Bir tane arttırıyorum. Şimdi 4 tane yapacağım ve siyaha geçiş yapacağım. 4 tane örüyorum. 1 2 3 4. Neden 4 tane derseniz şöyle, hani hepsini neden saymıyorsunuz derseniz 8 ördük. Hani 8 bir arttır, 8 bir arttır yaptık. 2 tane buradaki 8 bir arttın dördünden bahsediyorum. Kafalarınız karışmasın. Şimdi turuncu ipimi bırakıyorum. Siyah ipimi aldım. Bakın ilkinde bir tane aldım. Şurayı çok sıkmayın. Örgünüz bakın, eğer sıkarsanız şu görüntüye sahip olursunuz. Burayı gevşek bırakırsanız örgünüz kasmaz. Bu şekilde. Şu arka kısmı. Bir tane aldım. Bir tane de alttan alarak örmeye başlıyorum. Çünkü burada böyle bitirmiştim bakın. Bir tane tek örüyorum. Bir tanesini alttan örüyorum yine. Bir tane tek ördüm. Şimdi bakın arttırmaya geldim yine. İpler biraz karışıyor. Arttırmamın içine sırada işlemeli olan var. Yani ikili sık iğnem var. Bir tane aldım. Bir tane de şu alttaki arttırmanın içinden alıyorum yine her zamanki gibi alt kısmından. Şöyle biraz çekiştirirseniz yine aynı yerden
Bir tane daha örüyorum. Bir sık iğne daha ördüm bakın. Yani artırmamı da yapmış oldum. Şimdi sıradakinin içine yine ikili yapıyorum burayı. Sıradaki tek. Şimdi bakın turuncu ipimi taşıyorum yine. İpleri unutmayın. 2 ipi de taşıyoruz. Taşıma kısmı zor gelebilir ama biraz ördükten sonra alışıyorsunuz. İlk sırada biraz zorlanırsınız. Ben de ilk bu şekilde ördüğümde sürekli ipleri unutuyordum. Ve başa dönüyordum. Tekrar söküyordum. Tekrar söküyordum. İp kalmış, ip kalmış diye. Bakın ipi taşıdım orada. İpi artık buraya getirdim. Şimdi bir tane örüyorum. Bir tane alttan örüyorum. İkisini bakın. Üçünü bir çekiyorum. Bir tane ördüm. Bir tanesini alttan aldım. Bir tane tek ördüm. Bakın yine arttırmamın içine yine işlemeli olan siyah geldi. Bir tane uzun yapacağım. Bakın bir, iki tane aldım. İkisini bir ördüm. Bir tane daha ördüm ve şimdi turuncu ipimi alıyorum. İlmek kaydırmamı turuncu ile yapacağım. Bakın şu arka bakın nasıl gerdi, görüyor musunuz? Çünkü bunu sıktım biraz. Bunu biraz gevşeteceğiz şimdi. Çünkü ipi şu arada bir kez daha taşımam gerekiyordu. Şöyle gevşettikten sonra bakın hiçbir sorun kalmıyor. Eğer sıkan yerler varsa bu şekilde gevşetirseniz sorun yaşamazsınız. Şu siyahı biraz çekiştirin. Bırakın. Şimdi buradan sonra şimdi 9 ör bir arttır yapacağız. Turuncuyla siyahı kaç sıra sonra alacağız bakın. 1, 2, 3, 4. 4 sıra sonra siyahla öreceğiz. 9 ör bir arttır yapacağız şimdi turuncu ipimizle. Siyah orada duruyor. Siyahla şu an hiçbir işimiz yok. Başlıyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oldu. Bakın artırmanın içine geldim. Yine siyahın içine bakın artırmamı yapıyorum. Değişen hiçbir şey yok. Artırmamı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ördüm. 1 arttırıyorum. Yani değişen hiçbir şey yok. Sıra sonuna kadar 9 ör bir arttır yapalım. Şu an büyük ihtimalle 10. sıradayız. Yine de sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet 10. sıradayız. 10. sırada 9 ör bir arttır yapalım ve oradan devam edelim. Benim iplerim dolaştı biraz. Onları açacağım şimdi. 11. sıradan devam edelim. Evet bakın 10. sırayı tamamladım. Şu şekilde yani yaptığımız hiçbir şey yok. 10. sırada 9 ör bir arttır yapacağız. Siyahların üzerinde biraz kafanız karışabilir. Ama birkaç sıra yaptıktan sonra ona da eliniz alışacaktır. Tek zor kısmı bu kısımlar, ip taşımak falan. Hani onun dışında hiçbir zorluğu yok. Geri kalanları normal. Şimdi 11. sıradayız. 11. sırada 10 ör bir arttır yapacağız. 10 örüyoruz, bir arttırıyoruz. Yine siyah ipimizde hiçbir işimiz yok. Yine turuncuyla devam ediyoruz. Siyah iplerimizi sadece işleme sıralarında kullanacağız. Evet 11. sırayı 10 ör bir arttır yapalım ve 12. sıradan devam edelim. Evet 12. sırayı pardon 11. sırayı 10 ör bir arttır şeklinde tamamladım. 11. sırayı. Şimdi 12. sıradayım. 12 ve 13. sıraları hiç artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. İlmek sayımı hemen sizinle paylaşayım. Şu an 72 ilmeğim olması lazım. Tekrar sayacağım. Yine söyleyeceğim onu. Evet 12 ve 13. sıraları düz örelim ve oradan devam edelim. Artırma eksiltme yok. Siyah ip orada kalıyor yine. Oradan devam edelim.
Evet, 12 ve 13. sıraları düz bir şekilde ördüm. Şimdi birleştirme kısmımı, ilmek kaydırma kısmımı siyahla yapıyorum. Tekrar söktüm, burayı birleştirmiştim. Şimdi siyah ipimizi alıyoruz ama şu arayı çok germeyin. Siyah iple ilmek kaydırmamızı yaptık. Bir zincir çektim. Turuncu ipinizi biraz çekin. Şu aradaki boşluk kapansın. Bakın şurada boşluk oluyor. Hemen odaklasın. Şurada bir boşluk oluyor bakın. Turuncu ipinizi çektiğiniz zaman o kapanıyor. Şimdi zincirimi çektim. Örmeye başlıyorum. 18 tane öreceğim. Ama birisi normal sık iğne, birisi gösterdiğim gibi bir aldım, bir de alttan aldım. Üçünü bir ördüm. Bu da 2 oldu. Şimdi 3 oldu. Bakın 3 oldu. Şimdi dördüncüyü örüyorum. Bir normal sık iğne, yani her zamanki yaptığımız gibi normal sık iğne örüyorum. Diğerinde sık iğnemi alıyorum, bakın aldım. Bir tane de hemen altındaki sık iğnenin içinden alıyorum. İkisini bir örüyorum. Hemen yandan alıyorum. Bu şekilde 18 tane örüyoruz. Bakın şimdi ördüm, turuncuyu unuttum, farkındasınız değil mi? Turuncu ipimizi alıyoruz, üstünden taşıyoruz. İpleri unutmamalıyız. Bu çok önemli. Bazen ben de unutuyorum, yani çok normal. İlk defa yapıyorsanız bunu, bu çok normal. Çok uzun bir ara kaldıysa ipi çok böyle çok sıkmadan taşımaya çalışın. Şu ara hani biraz rahat kalsın ki örgünüz, yani kafanız şu şekilde gerilmesin. Doldururken sorun yaşarsınız eğer gerdirirseniz. Evet, şimdi turuncuyu tekrar taşıyorum. Bakın kaç tane ördüm. 2, 4, 6 taneyi bir taşırsanız hiçbir sorun yaşamazsınız. 6 taneyi bir taşıyın. Şu şekilde bakın taşıma. Şimdi siyah ipim böyle duruyor ya, turuncuyu üzerinden geçirip bırakıyorsunuz. Sadece bu kadar. Örmeye devam ediyorsunuz. Şu üste bırakıp o da sizinle geliyor yani. Evet, bakalım kaç tane örmüşüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20 tane yapalım. Bir tane daha yapalım. 20 tane yapın. 18 demiştim ama 20 daha hizalı durdu. Şu şekilde düşünün kafayı. Şimdi burada bırakıyoruz siyah ipimizi. Turuncuyla devam ediyoruz ama siyah ipi taşımaya devam ediyoruz. Bu tarafta 20 tane kalana kadar turuncuyla örmeye devam ediyoruz. Bakın şu boşluğu kapatmak için yine siyahlı bir boşluk kaldı, bakın. Siyah ipinizi biraz çekiştirip böyle bırakıyorsunuz. Bakın kaç tane ördüm? 2, 4, 6 tane ördüm. Siyah ipimi hemen taşıyorum. Hemen arkadan turuncu ipimin üstünden geçirdim. Bakın hiç başka hiçbir şey yapmıyorum. Bırakıyorum ve turuncuyla örmeye devam ediyorum. Arada kalıyor zaten öyle. Şöyle öne geliyor sayıp, bakın şu an geldi biraz değil mi? Arkadan biraz çekiştirirseniz kaybolur. Bakın biraz ördüm. Hemen siyah ipimi taşıyorum. Hemen üstünden geçiriyorum yine turuncunun. Ve örmeye devam ediyorum. Ya ben taşımakta zorlanıyorum derseniz şurada siyahı koparın. Bağlayın turuncuya. Tekrar şuradan başlayın. Ama öyle çok kopar birleştir yaparsınız. En iyisi arkadan taşıyın. Birkaç sıra zorlanırsınız. Sonra zaten eliniz alışıyor. İçinden götürmeyi denesek nasıl olur diyorsunuz belki. Hani onu düşünenler de olabilir. Siyah daha koyu, hani turuncuya göre çok koyu bir renk olduğu için bu içlerinden bu şekilde bakın gözüküyor. Şu an gözüküyor mesela. Arkadan çekerseniz gider. Evet, kaç tane ördüm?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 kalana kadar 2, 4, 6, 8 tane daha öreceğim. Oradan devam edeceğim. Evet. Şöyle tuttuğumuz zaman bir saniye, 2 yanlış saydım galiba. 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bu tarafı 22 tane yapacağız. Bakın şöyle 2-3 tane öne gelmesi için bu tarafı 22 tane öreceğiz. Hemen şöyle 1-2 tane daha ördüm mü tamam orası. 2 tane daha ördüm. Şimdi siyahla devam ediyoruz. Şimdi siyahla örmeye devam edeceğiz. Bu kez de turuncu ipimizi taşıyacağız. Evet, ilkini aldım, bakın bir tane sık iğne. Bakın burası gerildi, görüyor musunuz? Şimdi siyahı biraz rahatlatıyorum. Şöyle çekiyorum. Şimdi örmeye devam ediyorum. Bir tane aldım. Bir tane de alttan aldım. Ördüm. Turuncuyu biraz çekiştiriyoruz. Arada boşluk kalmaması için. Bir tane tek ördüm. Bir tane ikili ördüm. Bir tane tek ördüm. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Turuncu ipi taşımayı unutmayın ama bakın. Birkaç tane ördüm. Yine turuncuyu taşıyorum. En zahmetli sıralar buralar. Kolları, kuyruğu, ayakları bu kadar zor değil. Onlar daha kolay. Gövdeye zaten eliniz alışıyor. Gövdede bu şekilde sırayla örüyorsunuz. Gövde daha kolay ama buna göre. Çünkü bu arttırmalar olduğu için üst tarafta biraz karışık geliyor burası. Gövdede arttırmalardan sonra işlemelere başlıyorsunuz. O yüzden bu kadar karıştırmıyor kafanızı. Bir de ay, ip dolaştı yine. Kuyruk zaten full işlemeli olduğu için o da bir sıra ondan bir sıra ondan, taşıma yok zaten. Evet, yine ipimi taşıyorum. Bir yerden sonra alışacaksınız. Birkaç sıradan sonra yani. Alamıyorum. Evet, şimdi siyahla işim bitti. Siyah burada kalıyor bakın. Turuncuyla ilmek kaydırmamı yapacağım. Evet, 14. sırayı tamamladım şu an. Siyahı biraz çekiyoruz. Siyah koparmıyoruz. Siyah burada kalıyor. Diğer işlemelerde devam edeceğiz. Şimdi turuncuyla sadece turuncu ipimizle örmeye devam ediyoruz. Şu an kaçıncı sıra yaptım? 12, 13, 14. sıra yaptım. 6 sıra turuncuyla 72 ilmeğimizi örüyoruz. Tam 6 sıra öreceğiz. Düz bir şekilde. Arttırma eksiltme yapmadan, işleme yapmadan siyah ipimiz burada duracak. Koparmıyoruz. Koparırsanız da yukarıdaki işlemede bağlarsınız. İsterseniz koparın, benim kafam karışıyor, takılıyor bana diyorsanız orada bağlarsınız tekrardan. Şimdi 6 sıra öreceğiz. Bu kadar. Oradan devam edelim. 6 sıra örüp. Evet, 6 sıra ördüm şimdi. 2, 4, 6 sıra ördüm. Şu an en son 20. sırayı ördüm. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. sırayı ördüm. Birleştirmeyi yine ilmek kaydırma yine siyahla yapıyoruz. Bakın 6 sıradan sonra. Şu an 21. sıraya geçmiş oldum. Bakın bir zincir çekiyorum. Bakın şu aradaki oluşan bolluğu turuncu ipimi arkadan çekerek kapatıyorum. Şimdi yine şuraya kadar bakın kaç tane, şimdi saymadım, örerken sayacağım. Şunun bitme hizasına gelene kadar, şuraya bir yere gelene kadar örüyoruz siyahla. Yüzümüz burası, yüz kısmı burası, arka kısmı. Ön kısımlarını yapmıyoruz, zaten yüzüne işleme yapacağız. Şimdi siyahla örmeye başlıyorum. 1
2 3 4 5 6. Bakın bir tanesini düz örüyorum. Bir tanesini ikili örüyorum. 6 taneye bir ipimi taşıyorum. Arkadan turuncu ipi taşıyoruz içeriden. Örmeye devam ediyorum. Şimdi 7 8 9 10 11 12. İpimi taşıyorum. Siyahı alıyorum tekrardan ipi üstten. Bakın sadece üstünden geçiyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. 13 14 15 16 17 18. İpimi taşıyorum. Örmeye devam ediyorum. 18 19 20 21 22 23 ve 24 tane yaptım. Bakın bir iki sıra öne geçti. Sadece 2 sıra öne kaydı. Şuradaki kaymanın payı var. Onda da hani hep aynı sayı yapalım, niye fazla yapıyoruz diyorsanız şurada bakın şöyle bir kayma oluyor. Hemen şunu da göstereyim. Şunun arka kısmında bakın. Orta kısım şurada şöyle kayıyor bakın. Çapraz iniyor. Şöyle. O yüzden 1-2 ilmek ileri de gidebilir, geriye de gidebilir. Bu tarafla bu taraf tutmaya da bilir. Buradaki kaymadan dolayı. O yüzden şu baştakine 2 geçecek şekilde örer yaparsanız yani sorun yaşamazsınız. Kusura bakmayın. Şimdi turuncuyla örmeye devam ediyorum. Şimdi turuncuyla örmeye başladım. 2 3 4 5 6 taneye bir siyah ipimi taşıyorum. 2 3 4 5 6. Bakın burada siyah ip kaldı. Neden kaldı? Çünkü siyah ipimi çekiştirmedim. Bakın çektiğim zaman gidiyor. 6 tane yine ördüm. Yine siyah ipimi taşıyorum. Bakın yine üstünden geçiriyorum turuncunun. Örmeye devam ediyorum. Bir, 2, 3, 4, 5, 6. Yine siyahı taşıyacağım. İp çok karışıyor. Sürekli açmanız gerekiyor. Şimdi yine yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane ördüm. Bakın siyah çektiğim zaman burada kalmıyor. Şimdi ipi taşıyacağım, yine birkaç tane daha yapıp siyaha geçeceğim. Bakın kaç tane yapacağım. Şöyle şuradan başlayalım. 2 tane daha yapalım. Ay, alamadım. 1 2 3 tane yapalım. 3 tane yaptım. Siyahımı alıyorum ve siyahla örmeye devam ediyorum yine. İsterseniz 2'den de devam edebilirsiniz. 2 yaptıktan sonra da devam edebilirsiniz. Başlangıcımı uzun yapıyorum. Uzunla başlıyorum. Kısayla devam ediyorum. Uzun dediğim alttan aldığım ilmekler. Kısa dediklerim de tek sık iğne yaptığım ilmekler. Şurayı biraz sıkıştıralım. Turuncu ipimi taşıyorum yine. Bakın içi şu şekilde görünüyor. İpleri taşıdığımız için. Doldurduğunuz zaman hiçbir sorun olmuyor. Ben bunu uzun yapacaktım. Kısa yaptım. Bir tane aldım bakın. Bir tane de altındakinden aldım. İkisini bir ördüm. Hemen turuncu ipimi taşıyorum yine.
İplerinizi çok bekletmeyin taşımayı. Hani arayı çok açmayın. 10 tane öreyim de öyle taşıyayım. Öyle yapayım. Çok uğraştırmasın beni demeyin. Bu kez de kasıyor örgünüz. Yani çekiştiriyorsunuz. Belki serbest bırakmazsınız. O da sorun yaşatır size. En ideali 6-7 taneyi bir taşırsanız sorun yaşamazsınız onlarda. Bakın şu rahatlık olsun örgünüzde. Yine taşıyacağım ben. Evet, sonuncu ilmeğe geldim. Sonuncuyu da uzun yapıyorum bakın. Öyle denk geldi. Şimdi ilmek kaydırmamı turuncuyla yapıyorum. Şöyle rahatlatıyorum bakın burayı. Bir zincir çektim. Siyahı sıkıştırıyorum arada boşluk olmasın diye. Evet, 21. sırayı tamamladım. Şimdi 22. sıradayım. 22. sırada bakın yine burada 6 sıra yapmıştık. Bakalım 2, 4, 6. Yine 6 sıra düz öreceğiz. 22. sıra 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. sırayı da öreceğiz. 6 sıra kaç oluyor? 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 de dahil 6 sıra örelim turuncuyla. Oradan yine siyahtan devam edelim. 6 sıra örelim, oradan devam edelim arkadaşlar. Evet, 6 sırayı tamamladım. Şimdi 28. sıradayım. 28. sırada siyahımızda ilmek kaydırmayı yapıyoruz. Evet, ilmek kaydırmayı yaptım. Turuncuyu çekiyorum arkadan, ara kapansın diye. Şimdi söyleyeceğim şuradan 1 2 3, yani şuraya kadar saymaya gerek yok. Şu siyahın hizasına gelene kadar siyahla öreceğiz, ipi taşıyacağız turuncuyla içinden. Şu kısma gelene kadar yine turuncuyla öreceğiz. Burada siyahı bırakacağız, turuncuyu bağlayacağız. Şu kısma kadar turuncuyla öreceğiz. Daha sonra yine siyahla burayı tamamlayacağız. İpimizi her zaman taşıyoruz. Şimdi örelim. Evet, 28. sırayı tamamladım arkadaşlar siyahla. Şimdi ben 29. sıradayım. 29. sırada düz örmeye başlıyoruz. 4 sıra düz öreceğiz. Arttırma eksiltme yapmadan. 29, 30, 31 ve 32. sıraları 4 sıra turuncuyla düz örüyoruz. Sonra bir sıra turuncuyla azaltma yapacağız. Oradan devam edelim. 4 sıra örelim, oradan devam edelim. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi 33. sıradayım. 4 sırayı ördüm. 33'ten devam ediyoruz. 33. sırada 10 ör 1 eksilt yapacağız. 10 tane öreceğiz, 1 tane eksilteceğiz. Evet, 10 tane ördüm, 1 tane eksiltiyorum. Sıra sonuna kadar 10 ör 1 eksilt yapacağız 33. sırada. 34. sırada siyahımızı takalım ve devam edelim. Evet, 33. sırayı tamamladım. Şimdi 34. sıradayım. 34. sırada son kez siyahımı takıyorum. İlmek kaydırmayla bir zincir çektim bakın. Şimdi yine şu kısma gelene kadar siyahla öreceğiz. Şu arayı turuncuyla öreceğiz şu kısma kadar. Buradan sonra yine siyahla öreceğiz ve siyah ipimizi keseceğiz. Şimdi örmeye başlayalım. Yine aynı şekilde hiç değişen bir şey yok. Bir tek, yani bir tek dediğim bir sık iğne, biri alttan ikili örüyoruz. Bakın birini tek ördüm yine, birini yine bakın bir tane aldım, bir tane de alttan alıyorum, ikisini bir örüyorum.
Evet, sıramı tamamladım. Şimdi turuncuyla birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Siyahı biraz çekiştirip artık siyahı burada kesiyoruz. Siyahla işimiz bitti. Şimdi turuncuyla siyahı şurada bağlıyoruz. Bağlıyoruz birbirine. Evet, siyahtan kurtuldum artık. Hepimiz kurtulduk. Artık karışmayacak. Zaten bundan sonra full azaltma yapacağız. Kafa tamam. Şimdi bir zincir çekmiştim. Bir tane daha çekiyorum. Düğüm attığım için biraz sıklaşmış oldu. Şimdi burada 9 ör bir azalt yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 ördüm. Bir tane azaltıyorum, bakın. Azalttım. Şöyle 35. sıradayım şu an. 35. sırada 9 ör bir azalt yapıyoruz sıra sonuna kadar. 36. sıradan devam edelim sırayı tamamlayıp. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi 36. sıradayım. 36. sırada yine azaltmaya devam ediyoruz. 8 ör bir eksilt yapacağız. 8 öreceğiz, bir eksilteceğiz sıra sonuna kadar. 2 4 6 8 ördüm, bir eksiltiyorum. Bakın, bir tane önlerden aldım, eksilttim. Sıra sonuna kadar 8 ör bir eksilt yapalım. 37. sıradan devam edelim. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi 37. sıradayım. 37. sırada 7 ör bir azalt yapacağız. Sıra boyunca 7 ör bir azalt yapıyoruz. 2 4 6 7 ördüm. Bir tane azalttım. Evet, 37. sıra boyunca 7 ör bir azalt yapalım. 38. sıradan devam edelim. Evet, 7 ör bir azalt sıramı tamamladım. Şimdi 6 ör bir azalt sıramdayım. 6 tane örüyorum. Bir tane azaltıyorum. 2 4 5 6 tane ördüm. Bakın, bir tane azaltıyorum. Sıra sonuna kadar 6 ör bir azalt yapıyoruz. 3 4 5 6. Evet, 6 ör bir eksilt sıramızı tamamlayalım, devam edelim. Evet, 6 ör bir azalt sıramı tamamladım. Şimdi 5 ör bir eksilt sıramdayım. 5 tane öreceğim, bir tane eksilteceğim. 2 4 5 tane ördüm, bir tane eksilttim. Sıra sonuna kadar 5 ör bir eksilt yapıyoruz. 5 yaptım, bir tane daha eksilteceğim. Yeni sıradan devam edeceğim. Evet, 5 ör bir azalt tamamladıktan sonra içine bolca elyafla dolduralım. Delik iyice küçülmeden bolca doldurun içine. Evet, şöyle bolca doldurdum içine, bakın. Şöyle biraz da şöyle ön kısmından şöyle bakın, biraz oval bir şekil. Çünkü şu ön düz kısmından şöyle bastırın doldururken, öyle yerleşsin. Şimdi yeni sıramdayım. 4 ör bir eksilt yapacağız bu sırada, sıra sonuna kadar. 4 ör bir eksilt yapıyoruz. 2 3 4 ördüm, bir tane eksiltiyorum. Sıra sonuna kadar 4 ör bir eksilt yapalım. Oradan devam edelim. Evet, şimdi yeni sıraya geçtim. 3 ör bir eksilt yapacağım. Evet, biraz zor oluyor örmesi. 1 koca kafalı çünkü. 2 3 tane ördüm. Bakın, 3 tane ördüm. Biraz sık örmeye çalışın ki elyaflar görünmesin bastığınız zaman. 3 ördüm, bir eksiltiyorum. Sıra sonuna kadar 3 ör bir eksilt yapıyoruz. Oradan devam edelim. 2
3 yaptım. Bir tane daha azaltayım. Evet, 3 ör 1 eksilti tamamladım. Şimdi 2 ör 1 eksilti yapacağız. 1 2 ördüm. 1 eksiltiyorum. Evet, sıra sonuna kadar 2 ör 1 eksilti yapıyoruz. 1 2 bir tane eksiltiyorum. Yeni sıradan devam edelim. Evet, sıramı tamamladım. 2 ör 1 eksilti. Şimdi 1 ör 1 eksilti yapıyorum sıra sonuna kadar. 1 ördüm. 1 eksiltiyorum. Sıra sonuna kadar 1 ör 1 eksilti yapacağız. Ve son sırada buluşalım arkadaşlar. Evet, 1 ör 1 azalt sıramı tamamladım. Şimdi full azaltma yapacağım sıra sonuna kadar. Azaltıyorum, full azaltıyorum. Son sıramdayım. 6 tane azaltma yapıyoruz. 3 4 5 ve bu son azaltmam olsun. 5 6. Evet, sıra başım içine kaçmış. Evet, şöyle sıra başımı buldum. İlmek kaydırma yapacağım. Şöyle ilmek kaydırmamı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve koparıyorum. Evet, şöyle bitti. Şöyle yerleştirin kafayı. Şöyle bir odaklayalım bir saniye. Bakın şöyle kafa kısmımız tamamlandı. Şöyle yerleştirelim biraz. Biraz oval yapalım. Etrafını şöyle yerleştirirseniz tam olarak şeklini alır. Bugünkü videom buraya kadardı arkadaşlar. Yüz şekillendirmesinde eklemeyi düşünüyordum ama süre yetmedi. Çok uzun oluyor. Bunları da bir sonraki videoda hem yüz parçalarını yapacağım. Gözlerini, bıyığını, burnunu, şu kıllarını, bu işlemelerini, kulaklarını yapacağım. Hem bunları yapacağım hem de dikeceğim. Bir sonraki videomda da bunları yapacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Elinize sağlık, kolay gelsin. Görüşmek üzere.